Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda yeni başlayanlar için kolay ve hızlı tığ işi fırfırlı küpe yapılışını anlatacağım. Umarım sizler için faydalı bir video olur. Anlatımını yapacağım. Küpe desenini günlük hayatta rahatlıkla kullanabilir, istediğiniz kıyafetlerle kombinleyebilirsiniz. Dilerseniz hediye fikirleri olarak değerlendirebilir ya da satış yaparak para kazanabilirsiniz. Küpenin yapılışı için bir adet halka küpeye ihtiyacımız olacak. Bu halkaları hobi malzemeleri ya da takı malzemeleri satan mağazalardan bulabilirsiniz arkadaşlar. Küpenin yapılışında ben batik ip kullanacağım. İsterseniz tek renk ip de kullanabilirsiniz. Kullanacağım ip %100 mikrofiber akrilik iptir arkadaşlar. Şu şekilde bilgilerini de göstereyim. Kullanmış olduğum ipin markasını videonun yorumlar bölümüne sabitledim. Dilerseniz oradan bakabilirsiniz. Küpeyi örerken 2 adet tığ kullanacağız arkadaşlar. 2 milimetre ve 1,75. Desteğinizi göstermek adına kanalıma abone olarak videomu beğendiyseniz haydi vakit kaybetmeden küpenin yapılışına başlayalım. Küpe halkasının içerisine ip ile sık iğne yaparak başlayacağız arkadaşlar. O yüzden 2 numara tığ ile başlangıcı yapalım ve düğüm atalım. Halkanın içerisinden tığı geçirerek sık iğne yapalım ve ipi buraya sabitleyelim. Yan yana bu halkanın içerisine bu şekilde yarım olacak vaziyette sık iğneler yapacağız. Siz kullanmış olduğunuz halkanın büyüklüğü kadar sık iğne yapabilirsiniz. Ben toplam 15 tane sık iğne yapacağım. Bu şekilde yarım ay olacak vaziyette sık iğneleri yaptım ve burada gizlemiş olduğumuz ipi de keselim. Şimdi tığ numarasını küçülterek 1,75 milimetrelik tığa geçiş yapacağım arkadaşlar. 2 zincir, deseni çevirelim. İlk yapmış olduğumuz sık iğne ilmeğinin tepesine 2 tane ikili trabzan yapalım. Ve sıra sonuna gelene kadar halkanın içerisine yapmış olduğumuz tüm sık iğne ilmeklerinin içerisine 3 tane ikili trabzan yaparak devam edelim. Sıranın sonuna geldiğimiz zaman son ilmeğin içerisine de 3 tane ikili trabzan yapalım. İki zincir, deseni çevirelim. İlk ikili trabzanın tepesine 2 tane ikili trabzan yapalım. Ve alt sırada yapmış olduğumuz tüm trabzanların tepesine 3 tane ikili trabzan yaparak devam edelim. Sıranın sonuna geldiğimiz zaman son trabzanın tepesine de 3 tane ikili trabzan yapalım ve bir zincir yaparak ipi keselim.
Şimdi sıranın başından devam edeceğiz arkadaşlar. Ve ilk yapmış olduğumuz trabzan ilmeği tepesinden ipi sabitleyelim. Bir zincir. Sonraki trabzanın tepesine kayma dikişi yapalım. Bir zincir. Sonraki trabzanın tepesine kayma dikişi. Bir zincir. Sonraki trabzanın tepesine kayma dikişi. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam edeceğiz. Sıranın sonuna geldiğimiz zaman bir zincir ve son trabzanın tepesine kayma dikişi yapalım. Bir zincir yaptıktan sonra ipi keserek arka taraftaki ilmeklerin arasından gizleyebildiğimiz kadar gizleme işlemlerini yapalım. Ve şimdi yapmış olduğumuz bu fırfırı elinizle istediğiniz şekilde düzeltme işlemi yapabilir. Fırfır sıklıklarını kendiniz ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Evet, görmüş olduğunuz gibi gayet şık oldu. Batik ip kullandığımız için bir tanesi mor, diğeri ise pembe tonlarında oldu. Bu videoda anlatacaklarım bunlardan ibaretti. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Sonraki eğitim videosunda görüşene dek lütfen kanalıma abone olarak videomu beğenmeyi ve sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Hoşça kalın.